Vücudu yaratan güç onu iyileştirirdi. Sonra düşünmeye başladım. Bana hayat veren, can veren bu zeka, bu kudretli güç, tüm metabolik fonksiyonları organize eden, kalbimin atmasını, yediğimin sindirilmesini sağlayan şey bilinçti. Bilinç farkındalıktır. Farkındalık da dikkat yöneltmektir ve dikkatini de sana yöneltmiştir. Ben de tamam dedim. İki şey var. Bundan sonra bütün zamanımı ve enerjimi bu zekayla iletişim kurmaya adayacağım. Zaten bir yere de gitmiyordum ki. Hiçbir şey yapmıyorum. Kimseyi görmüyorum. Böyle yüzü koyun yatıyorum. Dedim ki, ben şimdi bir plan yapacağım. Bir şablon, bir tasarım ve omurgamdaki her bir omuru tek tek yeniden inşa edeceğim. Ve güzelce tamamlayıp netleştirdiğimde bu yaratımı en iyi şekilde halletmesi için büyük akla teslim edeceğim. Anladınız mı? İkinci şey de dedim, yaşamayı istediğim hiçbir şeyin farkındalığıma kaymasına izin vermeyeceğim. Kolay geliyor değil mi? Peki hiç fark ettiniz mi? Bir stres ya da kriz anında olmasını istediğiniz şey yerine olmasını istemediğiniz şeylere odaklanırsınız. Çünkü stres hormonlarının ürettiği kimyasallar yüzünden kendimizi en kötüsüne hazırlamaya meyilli oluruz. Yani bu zeka bir varlıksa, bir bilinçse, bir farkındalıksa ve dikkati benim üstümdeyse ve ben omurlarımı onarırken ya hayatımın geri kalanında engelli olursam dersem dikkatimi kaybederim. Hemfikir misiniz? Ya da omurgamı yeniden inşa ettiğim sırada evimi satmayı düşünürsem pratik sırasında şu andan çıkarım. Hemfikir misiniz? Ve net bir sinyal de yaratamam. Çünkü tam anlamıyla onunla birlikte değildim. Anlamlı geliyor mu? O dönem düşündüğüm şey buydu. Bu durum tıpkı hayatınızdaki insanlar gibidir. Onların verdiği dikkate göre sizinle ne zaman olduklarını, olmadıklarını bilirsiniz, öyle değil mi? Ve ben de tamam dedim. Madem böyle bir bilinç var, pekala. O zaman ben de çok özel bir model yaratacağım. Dikkatimi kaybedersem de yeni baştan başlayacağım. Ve sonra tam 6 hafta cehennem hayatı yaşadım. Çünkü zihnimi yapmak istediğim şeye bir türlü yöneltemiyordum. Evet, başlıyordum. Hem de büyük bir hevesle ama sonra aniden bambaşka yerlerde oluveriyordum. Bilinç dışına çıkıyor ve bunu fark ediyordum, duruyordum ve sonra tekrar başlıyordum. Tabii çok sinirleniyordum. Öfkeleniyor, sabırsızlanıyordum. Kimselerle görüşmek, konuşmak istemiyordum. Sadece bağlantı kurmak istiyordum. Hayatımdaki herkes benim için kaygılanıyordu. Çünkü sosyalleşmek istemiyordum. İnsanların bana acımasını, böyle şeyler istemiyordum. Bu zekanın gerçek olup olmadığını bilmek istiyordum. Benimle misiniz? İşte bu 6 hafta omurgamı onarmayla uğraştım ve bu pratik 3 saatimi alıyordu. Bazen daha da fazla. Çünkü durup baştan başlıyordum ve ne zaman kızıp öfkelensem odağım ve dikkatim daha da beter oluyordu. O yüzden mecburen durup sakinleşip baştan başlıyordum. Her neyse 6 haftanın sonunda bütün süreci tamamlayabilmiştim. Ve tamamladığım an sanki raketle tenis topuna vurmuş gibi oldum. Sanki jeton düştü. O an bir şey oldu. Ve o andan sonra birdenbire her şey çok kolaylaştı. 3 saatimi alan pratik artık 45 dakikamı alıyordu. Çünkü beynimde yeni devreleri ateşleyip bağlıyordum ve anda kalma, dikkatimi verme konusunda çalışıyor, ısrar ediyordum. Dikkatimi toplama ve odaklanma sürem uzamıştı. Ve bu özel deneyim sırasında an geldi, bedenim de değişmeye başladı. Ağrılarımın da yavaş yavaş azaldığını fark ediyordum. Bacaklarıma his geldiğini fark etmeye başlamıştım. Ayak parmaklarımın hareket ettiğini hissettim. Kendi dışımda bir çeşit değişiklik yarattığımı, ürettiğimi fark ettim. Ve dışımda gelişen değişikliği, ufacık değişikliği fark ettiğim anda doğru yolda olduğumu anladım. Yaptığım şeye dikkat etmeye başladım. Ama bunu şimdi daha tutkulu, daha heyecanlı bir şekilde yapıyordum. Çünkü irtibat kurduğumu artık biliyordum. Artık fazladan zamanım oluyordu. Çünkü bunun için önceden 3 saat harcıyordum. Kalan zamanda ne yapacaktım? Hayatımda kıymetini bilemediğim şeyleri düşünmeye başladım. Ben San Diego'da sahilde yaşıyordum.
La Jolla'da egzersiz yapardım. Hep yoğun olduğum için artık gün batımlarını izlemiyordum. Şimdi ise tek istediğim çıkıp gün batımını izlemekti. Tek istediğim buydu. O zaman ne yaptığımın farkında değildim ama kuantum alanından yeni potansiyeller seçmeye başladım. Gelecekteki olayı duygusal anlamda benimseyip kucakladım ve böylece bilinçsiz zihin olan bedenim de gelecekte yaşanacak şeyi şu anda yaşadığına inandı. Yeni genlere, yeni yollarla sinyal gönderiyordum. Sonra duşta olduğumu düşündüm. Tek başıma duş almak. Bunu öyle istiyordum ki. Bildiğimden değil ama düşünmeye ve bu istediğimi deneyimlemeye başladım. Suyu hissediyordum. Ayaklarımı duşta hissediyordum. Vücudumdaki sıcaklığı duygusal anlamda algılıyordum. Her deneyimi yaşıyor, duygusal olarak kucaklıyordum ve bedenim de bilinçsiz zihin olarak bunları o an yaşadığıma inanıyordu. O an yaşıyordu. Ben de yeni genlere yeni yollarla sinyal gönderiyordum. Kaç kişi benimle? Bir akşam ya da öğle yemeğinde arkadaşlarımla olmak istiyordum. Size yemin ederim, daha sonra bunun kıymetini daima bildim. Sonra bu senaryoyu canlandırdım ve duygusal olarak benimsedim. Yaklaşık 10 hafta sonra bir sabah yürüyeceğimi bilerek uyandım. O sabah saat 6'da kalktım ve yürüyerek arkadaşımın odasına gittim. Arkadaşımın başına dokundum. Karı koca uyuyorlardı. David dedim. Ben bugün eve dönüyorum. Ne yapıyorsun? Gidiyorum dedim ya. Sonra bana çenemden kalçalarıma kadar olan bir ortopedik alçı ayarlayıp taktılar. Bu ortopedik alçıyı 6 aydan 1 yıla kadar takmam gerekiyormuş. O alçıyı üstümde 5 dakika tuttum. Sonra çıkardım ve doğruca kendi evime döndüm. Ve tabii hayatıma da geri döndüm. 2 hafta sonra hastalarımı görmeye, 1 hafta sonra da çalıştırmaya başladım. Ve o uykusuz gecelerde kendimle bir anlaşma yaptım. O geceler tamamen uyanıktım çünkü hiçbir şey yapmıyordum. Kendime ait o özel anlarda bu zekanın gerçek olduğunu anladığım takdirde söz veriyorum dedim. Ve bunu tekrar tekrar söyledim. Bir gün tekrar yürürsem hayatımın sonuna kadar zihin-beden bağlantısı ve zihnin maddeyi etkilemesi konularında çalışacağım. Ve 1986'dan beri de bunu yapıyorum. Yalnız yaşamınızda buna benzer bir dönüm noktası olduğunda ve kendinizle ilgili bazı önemli değişiklikler yaptığınızda, hayatınıza geri dönünce artık arkadaşlarınızla ilişki kuramadığınız anlar olabilir. Söyleyin, ben artık neden şikayet edebilirdim ki? Mutlu bir adamdım, hayatımdan memnundum. Arkadaşlarımla golfe gidip bir atış yapsaydım diyeceğim şey ne güzel bir gün olurdu. Yani neden şikayetçi olacaktım ki? İçim yaşam aşkıyla doluydu. İnsanlarla eskisi gibi iletişim kuramıyordum. Çünkü ben nehri geçmiştim. San Diego'da neyim varsa sattım ve Kuzeybatı Pasifik'e taşındım. Ve ciddi sorular sormaya başladım. Mesela ben kimim? Neden buradayım? Hayatın amacı nedir? Biz ölünce ne oluyor? Bu mümkün mü? Bizim üstümüzde bir zeka olabilir mi? Varsa o nedir? Ve çalışmaya başladım. Maneviyatım güçlendi. Kuantum fiziğini, sinir bilimini, nöroplastisiteyi ve epigenetiği araştırdım. Çünkü hepsi de olasılık olayını işaret ediyordu. O bilgilerle haşır neşir oldum. Tek yaptığım okumak, çalışmak, düşünmekti. Ve bir süre sonra merak etmeye başladım. Acaba kendiliğinden hastalığı iyileşen birileri var mıydı? Ve böyle insanlar aramaya başladım. Geleneksel ya da farklı bir tedavi gören, ciddi bir hastalık teşhisi konan, durumu aynı kalan ya da kötüleşen, iyileşmeleri için ne gerekiyordu? Öğrenmek istiyordum. Bu niyetle tam 17 ülke dolaştım ve iyileşmiş insanlarla görüştüm. Yüzlerce insanla iyileşme etkisini yaratan şeyi öğrenmek istedim. Ortada çok güçlü bir zihin unsuru vardı. Bunun için okula geri döndüm ve sinir bilimi okudum. Çünkü zihnin ne olduğunu anlamak istedim. Sonra da ilk kitabım Beyninizi Geliştirin'i yazmaya başladım. Ve ne biliyoruz ki filminin senaristi, yapımcısı ve yönetmenlerinden biri benimle irtibata geçti ve dersinizi izledim. Yapmakta olduğum bir film için sizinle görüşebilir miyiz diye sordu. Senaryoya bir göz atabilir misiniz? Ve bana senaryoyu gönderdi.
Senaryoyu okudum, her yanını kırmızıyla çizdim. Bilimle ilgisi yok, hayır, böyle diyemezsin diye her satırını karaladım. Sonra da geri gönderdim. Bu onu epeyce oyalar dedim. Bir hafta sonra bana geri gönderdi. O zamanlar kocaman zarflar kullanırdık. Hatırlar mısınız? Neyse, baktım, yine çizdim ve senaryo bu şekilde 3-4 kere gitti geldi. Baktım adam bu konuda ciddi. Neyse, ne biliyoruz ki? Filmini çektiğimiz gün sabahtan çiftliğimde çimento dökmüş, öğleden sonra bir hastam için mahkemeye gidip tanıklık yapmıştım, uzman görüş olarak. Sonra oradan koşa koşa eve döndüm. Film ekibi gelmişti bile, her şey hazırdı. Ve bana soru soran kişiden ziyade ekiple konuştum. Çünkü onların soruları daha iyiydi. Neyse, çocuklarla 6-7 saat konuştuk, sonra ben filmi unuttum gitti. Bir süre sonra yapımcılar, yönetmenler beni aramaya başladı ve sürekli rock yıldızı olacaksınız diyorlardı. Ben de rock yıldızı olmak istemiyorum diyordum. Onlar olacaksın diyor, ben istemiyorum diyorum. Neyse, film gösterime girdi. Bir gecede olay oldu. Her hafta sonu CU City'ye gidiyor ve orada ekip olarak insanlara bu prensipleri ve kavramları anlatıyorduk. Ama dikkatimi en çok orada sorulan 2 soru çekti. Dün de söylediğim gibi herkesin bilmek istediği şey, bunu nasıl yapıyorsun? Diğeri de kişiliğimiz kişisel gerçekliğimizi yaratıyorsa ve yeni bir kişisel gerçeklik için kişiliğimizi değiştirmeliysek, bunu değiştirmek neden bu kadar zor?